Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bir önceki videoda yapmış olduğumuz küçük köyümüzü bir adım daha büyütmeye doğru gidiyoruz. Cities Skyline oyunuyla baş başayız. Bu ikinci bölümde bir sonraki basamakta açılmış olan eğitimdir, çöptür. Bunlarla ilgili problemleri çözeceğiz. Nüfusumuzu biraz daha geliştireceğiz. Bir sonraki büyüyen kasabamızın adımına kadar elimizden geldiğince yaprak modelini, natural olarak ilham aldığımız yaprak modeli şeklindeki şehrimizi devam ettireceğiz. Evet, en son nerede kalmıştık? Diyoruz, Yedigöller bölümünden devam ediyoruz. Bir ara daha önceden yapmış olduğum ve artık daha da genişletmiş olduğum şehirlerimi, önceden kaydetmiş olduğum, oynadığım şehirlerimi size ufak ufak gösterebilirim eğer istek olursa. Ama şimdilik sadece ben olabildiğince oyunun bütün o fonksiyonlarını ve şehir kurmanın yapısını, daha temel taşını, anlamını, bu oyunda artık en zorlu koşullarda bile nasıl baş edebileceğinizi size göstermeye çalışıyorum. En temel bu oyunun anlamını gösterme adına. Evet, bir sonraki bölüme geçişte çok fazla zararımız vardı ama mücadele veriyorduk ve tam o anda köyümüzün yaprak modelinin ikinci bölümüne geçiş yapmıştık ki şunu fark ettik, su şikayetleri başladı. Su şikayetleri demek oraya altyapıyı geçirmemişsin arkadaşım demek. Bakın altyapı, su bölümünden altyapıya giriş yapıyoruz. Evet, yapmamışız. Şimdi bize bir sonraki bölüme geçince ödül olarak Merkez Bankası'ndan belediyeye para geldi. Dedi ki al kardeş al 16-20 bine yakın para veriyorum sana. 4 bin lirası zarara gitti. Yani 3 küsur zarara gitti. Geriye kalanla artık devam et. Yoluna devam et. Yolun açık olsun dedi bize Merkez Bankası. O bizim artık hangi devlete bağlıysak devletin ana belediyelerin bütçesini belirleyen kurum. Dedik ki al kardeş devam et. Güzel, kasabayı iyi idare ettin, devam ediyorsun. Daha da büyüt dediler. Şimdi altyapımızı genişletelim. Çünkü burada şikayetler başladı. Evet, altyapıyı şöyle tamamlayalım. Burada kasabamızın market bölümlerini ara araya serpiştirdik. Endüstri kısmını buraya sabitledik. Bu arada yaptığımız bütün endüstri hep özel. Özel olduğu için de bakın endüstrinin hangi tip endüstri olduğunu belirleyemiyorum. Adam kafasına göre davranıyor şu an. Dikilen her bir endüstrinin ne tür amaca hizmet ettiğini göremiyorum. Bakın burada kereste de var. İşte belki petrol üretim de var. İşte maden üretim de var. Maden tesis de var. Yani karışık kuruşuk. Kimin nereye olduğunu belirleyemiyorum. Ben sadece endüstrinin alanını belirliyorum. O alan çerçeveye işte kim hangi endüstri neyi kurmak istiyorsa kuruyor. Bir de şöyle bir şey var endüstrinin, bakın açıldı. Endüstrimizin çeşitli kolları var. Bakın burası belediyenin çöp alanı. İşte çöpleri atma, çöpleri işte yenileme gibi tesislerin olduğu bölüm. Şurada yine belediye bazında, bakın yani özel şirket değil bu. Belediye bazında, yani devlet yapılanması olarak endüstriyel şeyler geliştiriyorsunuz. Yani bu endüstri devlet endüstrisi, yani özelleşmiş endüstri değil. Ve bakıyoruz işte devlet endüstrisinde kerestecilik endüstrisi, devlet endüstrisi var. Çiftçilik devlet endüstrisi var. Bakın burada çiftçilerin kendi arazisi yok. Çiftlik bölümlerini siz belirliyorsunuz. Belirli bir tarla alan yerleştiriyorsunuz devletin belirlediği tarlalara. O tarlalara istediğiniz ürünün ekilmesini sağlıyorsunuz. O ürünün bile şeklini devlet olarak siz seçiyorsunuz. Gelen çiftçiler ve orada çalışanlar ise bir memur. Yani aslında çiftçi adı altında bir memur oluyor. Yani buradaki endüstrimizde hiçbir insan kendine has, özel, işte ne diyelim, serbest meslek sahibi olmuyor. Daha çok devletin memuru kadrosuna giriyor. Ne olursa olsun, ne işte çalışırsa çalışsın, o bir
devlet memuru gibi oluyor. Çiftçi bile olsa. Kulağınıza tuhaf gelecektir. Hiç daha önce böyle bir şey duymamışsınızdır ama çiftçi bile memur oluyor. Yani sabit bir gelir oluyor aylık. Tıpkı normal memurlar gibi. Ve gidiyor devlet diyor ki şimdi git kardeşim tarlaya şunu ek ve bunu biç. Bana bu ürünü ham maddesini oluştur. Yani o ürünü oluştur. Artık buğday mıdır, arpa mıdır, çavdar mıdır, mercimek midir? Üretiyor çiftçi orada. Sonrasında da gidiyorsun yine devletin endüstri, çiftlik endüstrisi fabrikalarında, belediyenin endüstrilerinde işte bunlar paketleniyor direkt marketlere, belediyenin marketlerine gönderiliyor. İşte atıyorum yine ham madde işleniyor, pasta yapılıyor belediye belediye fırınlarında. Ekmek yapılıyor, pasta yapılıyor, işte ne bileyim makarna yapılıyor vesaire vesaire. Yani üretim sürekli devletin oluşturduğu organizasyon şeması halinde gidiyor. Şimdi kimisinin şunda kafası çok karışır. Ya sürekli devletleşmeye verirsek bir şeyleri devlet bunu nasıl idare edecek falan diyenler oluyordu mesela zamanında. Ben bu tarz arkadaşlarla da çok konuştum. İşin ucunda belediyelerin, şehir belediyelerinin, kasaba belediyelerinin, ilçe belediyelerinin organizasyonuyla başlıyor iş. Köy organizasyonu, muhtar bir belediyenin üretim yapılanmasının memuru oluyor, müdürü oluyor, köy müdürü. Köy müdürü dediğimiz muhtarlar aslında köyde üretilen üretimin, devletin tarlalarında üretilen üretimin baş elemanı gibi bir şey oluyor. O köyde hem yaşıyor hem de memur oluyor hem de üretimi inceleyen, üretimin ne girdisi ne çıktısı olduğunu inceleyen bir memur oluyor. Tabii ki muhtarların da azaları var. O azaları da kendisi aslında bu eğer böyle bir organizasyonlu bir köy olsaydı o azaları da ekonomist yani ekonomiden anlayan, iktisat mezunu en azından ya da ne bileyim daha önce bu tarz şeylerle uğraşmış bir aza seçecekti. Sonuçta 6 tane ya da 7 tane aza seçme olayı oluyor muhtarların. İşte atıyorum ekonomi azası, işte atıyorum çevrecilik azası, işte atıyorum bakın hani görev ve şema o seçilen aza akrabamdır, tanıdığımdır, işte şudur budur diye değil, o görevi atfedeceğin kişinin sıfatı ve görevine göre veriliyor. Köyden başlıyor bu iş. Sonra ilçelere doğru sızıyor. İlçelerde de bu şekilde bir organizasyon şeması oluşuyor. İlçeler köylerdeki muhtarların gruplarını işte inceleyen şeflerden oluşuyor. Şefliklerden oluşuyor. Sonra işte onlar da il belediye, büyük belediyelerine ya da belediyelerine bağlı oluyor. Ve bu şekilde üretim tesisi sağlanmış oluyor. Ve belediye organizasyonu şeklinde oluyor. Ve hiç iş istihdamı konusunda bir şey kalmıyor gibi bir şey. Ama bunu tabi devam ettirebilmek çok büyük zeka istiyor. Yani her insanın, bakın Rusya bile bunu beceremedi. Tut ki Çin belki yapıyor belki yapamıyor bilmiyorum. İşin ucunda birazcık özelleştirmeye de kayıyor. Yani bu konuda tam manasıyla dört dörtlük bir belediye organizasyonu, devlet organizasyonu ve iş istihdamı organizasyonu oluşturmak gerçekten çok büyük meziyet. Öyle her baba yiğidin yapacağı bir şey değil. Hatta ve hatta şahsi fikrim insanın egoları vardır. Sonuçta ben işte komşumdan daha iyi bir yerde olayım. Benim çocuğum onun çocuğuyla bir şey yarıştırsın falan felsefesiyle büyüdüğümüz için ve insanların içinde hep benim biraz daha farklı bir şeylerim olsun, işte benim birazcık daha kollarımda bileziklerim olsun, gösteriş yapayım falan. Hani bu şekilde bir varlıklarız açıkçası. Ya bu duygularımızı kaybedemeyeceğiz. Hatta burççular bunu daha iyi bilir. Bazı burçlar resmen bu temele bağlı doğuyorlar. Dolayısıyla bu duyguları yıkamadığımız için, bu egolarımızı yıkamadığımız için böyle belediyelerin, böyle şehirciliklerin, böyle organizasyonların olması imkansız gibi bir şey. Bakın ütopik. Bu konuda özelleşmeyi seven arkadaşlara katılıyorum. Çünkü insanın iç yapısında egoları var. Arazi sahibi olma duygusu var. Öteki tarafa göndereceği, cebine biriktireceği para olacağına inanıyor. Ya da tapularını bırakacağı, evlatlarına vaat edeceği, bırakacağı fabrikalar, arsalar, araziler, evler, arabalar bırakmak istiyor. Ya da atıyorum ömrü boyunca biriktirdiği bir organizasyon, LTD, ŞT'yi bir şirket yapıp bunu
kendi sülalesi boyunca geliştirmek istiyor falan. Yani bu duygular var olduğu sürece özelleşme var olacak. Özelleşme var olduğu sürece de yolsuzluk var olacak. Ha, yolsuzluğun devlet boyutu yok mu? Tabii ki var. Görüyoruz. Anlatmaya gerek yok. Dolayısıyla organizasyon, devletin içindeki memurlar akrabamdır, dur şundan 2 sakal az koparayım falan diye hani devletin aslında hakkaniyetle dağıttığı şeyleri akrabasına, dayısına, onuna, bununa göre dağıtırsa gene yolsuzluk olur. Yani devlet organizasyonunda yolsuzluk yoktur diye bir şey yok. Ama devletin en uç kadrosuna kadar, muhtarlarına, köylerine kadar denetimi sağlayacak memurları varsa onu bilemem. Ha, denetimi sağlayan memurlar da mı yolsuzluk yapabilir? Evet, o da mümkün. Polislere bakıyorsun, hukuku savunan savcılara bakıyorsun, kafasına göre iş becerebiliyor mu? Beceriyor. Demek ki yolsuzluk hiçbir zaman kolay kolay çözülemiyor. Çünkü tekrar söylüyorum, insanların iç egoları var olduğu sürece yolsuzluklar çözülemeyecek. Ve bu yolsuzluğu çözmenin bir yönetim sistemi de olmayacak. Ya işte özelleşme olsun, yolsuzluk çözülür. Yok öyle bir dava. Daha da artar. O zaten belli. İşte devlet kadroları olsun, komünün bir devlet yapısı olsun. Hani komünizm bu işi çözer. Yani Rusça söyledik de halk yönetim sistemi bu işi çözer. Devlet yönetim sistemi bu işi çözer. Tamamen devletleşme bu işi çözer diyorsan kardeş, orada da yolsuzluk var. Yani yolsuzluğu tamamen çözmemiz için bizim melek olmamız lazım. Böyle kafamızda halkalar, böyle melekler olmamız lazım yani. Yani aramızda böyle insanlar olması da mümkün değil. Suç yapan, yolsuzluk yapan, işin içine su katan insanlar hep olacaktır. Uzaya bile çıksak, bakın başka gezegene gitsek inanın oraya da yolsuzluk sıçratırız. Biz öyle varlıklarız. Dolayısıyla ben inanmıyorum. Yani %100 yolsuzluğun olmayacağı. Bak, yapay zeka gelişti. Emin ol, o yapay zeka yolsuzluğu bilmiyordur. Hatta yapısı olarak akıllı zeka, ya yapay zeka diyoruz ya, mantık kodlarına ekstradan böyle yolsuzluk sıkıştırma kodu yoktur. Ama tanıtırsın. Bak, bu şekilde yolsuzluk yapabilirsin. Şuna şu şekilde kısa yoldan bir şeyler verebilirsin. Şunu yaparken şuradan para çalabilirsin. Bunu öğretirsen yapay zeka da yolsuz olur. Dolayısıyla yapay zekayı yaptık, yolsuzluk çözülür diye bir şey yok. Yolsuzluk yapan yapay zeka da çıkabilir. Bunu yaparlar. Bunu bizim insanlarımız yapar ve bunu bizim insanlarımız öğretir yapay zekaya. Terörizm çözülür mü? Hayır. Yapay zekanın teröristliği de olur. Çünkü bunu öğretecek terörist zihniyette insanlarımız var. Dolayısıyla yapay zeka, teknoloji ne yolsuzluğu, ne terörizmi, ne de dört dörtlük bir insan organizasyonunu çözemeyecek. Buna emin olun. Çünkü tabiatımız olarak bizler birer egosal varlıklarız. Ha, aramızda bizim gibi, kendimi de hadi bir kenara koyuyorum, böyle süper egosunu biraz daha yükseltmiş insanlar olabilir mi? Dini inancıyla da bunu yapabilir. Ama ahlaken, topluma kendini yakıştırdığı düzeyde, yani toplumsal isimlendiremediğimiz, bir yere yazmadığımız gelenek, görenek veya adetlerimiz vardır ya, hani toplumu bir araya getiren toplum kurallarımız vardır ya, dinden ayrı. Onlar da insanı bir araya getirir. Mesela Japonlar din ve töreleriyle yaşayan insanlar değil. Toplumsal adını koymadıkları isimsiz kurallarıyla birbirleriyle saygı gösteren insanlar. Yoldan karşıdan karşıya geçerken bile, çocuğa bile karşıdan karşıya geçtikten sonra bile teşekkür etmeyi unutma diye öğreten insanlar. Dolayısıyla toplum kuralları daha önemli. Şahsi fikrim. Yani din kuralları da şeriatla değişebiliyor. Şeriatın hangi bölümlerine göre de değişebiliyor. Atıyorum, şeyhe göre olacağına da değişir din kuralları. Şeyhten şeyhe değişebilir. Yani bir şeyhi başa getirirsin devletin başına, o şeyhe göre devlet yönetilir. Bir şeyhe göre geçirirsin, ona göre de değişir. O yüzden hani belli bir din otoritesi de söz konusu değil ama toplum kendi dinamikleriyle, var olduğu kültür yapılanmasıyla gelişen ve değişen, teknolojiyle de değişen ama o temel direkleri toplumlarıyla şekillenen varlıklardır. Dolayısıyla toplum utancıyla, toplum sözleşmesiyle, toplum adaplarıyla bir arada olmak geleceğe daha çok vurur.
Hani yarın bir gün dinle ilgili sansasyonel bir şeyler olursa bugün olduğu gibi insanların kafalarında inancım nasılmış falan dedirtmez toplum kuralları. Yani senin inancına aykırı hareketler oluşturacak kurallar değildir toplum kuralları. Herkes istediğine inanır ama toplum kuralları toplumu ilgilendirir ve toplum var olduğu sürece de var olur. Ne zaman toplum yok olur, kıyamet gelir, komple bütün dünya bir yanar, o zaman toplum kuralları değişir. Hatta toplumdan topluma kurallar da değişir. Alman toplumuyla Anadolu Türk toplumu arasındaki bağlantı birbirinden farklıdır. Yani oraya gittiğinizde bu toplumda şöyle kurallar varmış dersin, burada bu kurallar varmış. O yüzden toplum kuralları sanki biraz daha dinamik, daha düzgün gibi geliyor bana. Bu benim fikrim. Şimdi çok uzattık lan bu bölümü. Neyse devam edelim. Biz köyümüzün şöyle çöp, bakın endüstri kısmının garbage yani çöp bölümüne geldiğimizde hemen şöyle turunculu işaretler görüyorsunuz bakın. Turuncu kısımlar, binalar bize bir an önce çöp haznesini belirle. Biz oraya çöp atmamız lazım. Ayvayı yiyoruz. Çöpten, kirlilikten bıktık, usandık diyorlar. Şikayetler artmaya başlamış. Hemen biz çöp bölümümüzü belirleyelim. Şurası tesis olacak. Ben şuraya koyarsam nereye kadar gidebiliyor bakalım. Şöyle bir izleyelim. Şu daha önceki yapmış olduğumuz uçtaki yere kadar hizmetini verebiliyor bizim çöp tesisimiz. Tamam. Burası çok güzel. Bak burayı çok güzel ayarlamışız. Koyduk gitti. Hadi bakalım. Çöp tesisimiz hazır. Bak burası çöp alanı. Buraya çöpler birikecek. Maalesef. Çöpleri buraya biriktireceğiz. Boşaltmak için de ekstra bir hizmet açılacak. Çöpleri yenileme hizmeti. Orada çöpleri yakacağız. Ya da geri dönüşümü olacaksa geri dönüşüme uğratacağız. Böylelikle elimizdeki çöp alanında birikmiş olan çöpleri de halletmiş olacağız. Evet. Devam edelim. Sağlık ocağımız, sağlık hizmetlerimiz açıldı. Sağlık ocağı önemli. Bakın susuzluktan kırılanlar, sağlık açısından da problem yaşayan kitleler oldu. Diyor ki arkadaş bize bir an önce sağlık hizmeti ver. Şimdi okul da var. Bakın kıpkırmızı cahillikle dolu her taraf. Bunları eğitmemiz lazım. Çünkü birinci seviye eğitim fabrikaların birinci seviyesi için geçerli olacak. İkinci seviye lise eğitimi fabrikaların ikinci gelişimi için lazım olacak. Üçüncü seviye endüstriyel, üniversitesel gelişim, üçüncü seviye endüstri, güçlü endüstri için geçerli olacak. Teknolojik gelişimler için geçerli olacak. Okulumuzun iki tipi var. Avrupa tipi olanı, bir de genel olanı var. Genel diyeyim ben ona. Şimdi Avrupa tipi olanı böyle, genel tipi olanı böyle. Biz şöyle yapalım. Bir tane. Şu yolu ben ne yapabilirim demiştim. İlerleyen zamanlarda ben burayı bu yolu değiştirebilirim demiştim. Yani büyüteceğim. Bulvarlaştırabilirim. Bulvar yoluna çevirirsem biraz genişleyecek. O zaman bu okulu buraya yapmam biraz tehlikeli olabilir. Yolu genişleteceğim için okulu da iteklemem zorunda kalabilirim. O da bir masraf. O yüzden okulu şuraya mı yapsak? Şuraya okul yaparsak olacak gibi. Evet. Burası düzgün bir şeye benziyor. Güzel. Bak burası güzel. Evet, buraya okul yapalım. Şöyle okulumuzu buraya yaptık. Ama okulun şöyle üzerine tıkladığınız zaman hangi bina yaptıysanız, lisede olabilir bu. İlkokulda olabilir. Üniversitede olabilir. Nereye kadar yayıldığını görebiliyorsunuz. Tabii şu an yeni yaptığınız için binayı etkilediği alanı, çemberi ve yolları yeşilleştirmedi henüz. Start'a bastığında bu nereleri etkilediğini gösterecek. Peki şöyle bir bakalım. Buraya çöpümüzü yaptık, okulumuzu yaptık, sağlık ocağı yapmadık. Değil mi? Sağlık ocağına paramız yetmedi. 10.000 istiyor. Bizde 1499 var. Biraz sağlıkla mücadele edeceğiz. Biraz şikayetleri alacağız mecbur. Ne zamana kadar? Biraz zorlayacağız. Ekonomiye gelelim.
artık sadece ekonomiyi belirlerken verdiğimiz, ödediğimiz hizmetlerin bedelini değil, artık taksız yani vergilerin de ne kadar verileceğinin oranını belirleyebiliyorum. Artık şehrimdeki insanlara zulmedebilirim. Evet, oranımı belirleyebiliyorum. İlk başta abartacağım. Yani abarta çünkü şu an biz de çırpınıyoruz. Abi gelen herkesin şirketten tut endüstriye kadar, evlere kadar herkesten böyle yontacağız. Şikayet gelene kadar paralarını yontacağız. Ha, bu arada Devlet Bankası'ndan para da çekebiliyoruz. Geri ödemek şartıyla, taksitle, ama tabii taksitle vergili bir şekilde daha güzel faiz ekleyip ödemesi beter oluyor. Atıyorum 20.000 çekiyorum, 21.000 ödüyorum. 60.000 çekiyorum, 66.000 ödüyorum. 200.000 çekiyorum, 230.000 ödüyorum şeklinde şeyleri var. Böyle devletin el uzatma kredileri var. Çok devlete göbeğimizi bağlamayacağız. Diyeceğiz ki devlet sen sıkıntı yapma. Bu belediye başkanı var olduğu sürece senden para istemiyoruz. Biz kendi çarkımızı kendimiz döndürerek bu motoru çalıştıracağız. Merak etme. Bozulma imkanına izin vermeyeceğiz. Hani en kötü ihtimal, çok böyle acil bir durumda belki senden kredi çekebiliriz ama senden para istemeyeceğim devletçiyim. Okulumuza elektrik gidiyor. Güzel. O zaman hızlı bir şekilde başlatalım. Bakın su şikayetleri gitti. Altyapıyı yaptık. Birazcık ilerletelim. Nüfus, evet, nüfus istiyor. Bunda kazancımız artmaya başladı. Bayağı sağlam bir kazanç elde etmeye başladık. Çünkü sağlam vergiler alıyoruz. İnsanların iliğinden, kemiğinden sömürüyoruz şu an. Şurayı da bulvarlaştırabiliriz. Dedik ya. O yüzden şurayı çok şey yapamıyorum, elleyemiyorum. Ne yapalım? Yaprağımızın şu dallarını biraz daha, şehrimizin şu dallarını biraz daha arttıralım. Evet, sürekli bir insan göçü istiyor şehir. Gel diyor yani. Şehrin kendisi de insan istiyor. Ne yaptık? 40. Görüyor musunuz? Abana fazladan para verdik. Neyse olsun. Artık yapacak bir şey yok. Öyle olsun. Şununla devam edelim biz. Daha az bir köy yolu masrafıyla köy yolları yapalım. Köy yollarımızı yapalım. Şöyle dağıtalım. Şuradan da bir kol uzatabiliriz. Evet. Ama çok gelmeye başladı. O zaman hemen şuralara evlerimizi yapalım. Şuraya bir mağaza, değil mi? Buraya gerek yok. Şurası genişleyeceği için şimdi şuraya abanmak istemiyorum. Bak hep ileri görüşlü hareket etmeye çalışıyoruz. Şuraya bir ne yapıyorum? Küçük bir dükkan. Şuraya evimiz olsun. Buraya evimiz olsun, villamız olsun. Buraya da bir villa 4'e 4. Buraya da bir villa. Şimdi fabrikatörler, onlar bunlar biliyor musun? Küçük arazilere takılmıyorlar. Onlar böyle daha büyük. Bana ver ki ben yatırımımı yapayım diye düşünüyor. Buraları şöyle parsel biraz daha arttıralım. Yaya yollarımız olacak. O yüzden şu köşeye bir dükkan, mağaza ama şuraya bir boşluk. Şöyle yol yürüme, hatta şu yolları buradan buraya böyle atlatabiliriz, zıplatabiliriz böyle. Olur. Hatta aklıma ne geldi? Şu yolu şöyle yapalım. Şöyle. Evet. Yolumuzun iliğinden, kemiğinden faydalandık. Görüldüğü üzere şehrimizin iliğinden, kemiğinden faydalandık. Şöyle olur sanırım. Evet. Rahatsız etmez. Devam edelim birazcık. Bir görelim bakalım manzarayı, neler oluyor bir görelim.
Şu an fark ettiyseniz landscaping açılmadı. Yani alanımızı düzenleme alanı, yani toprağını, taşını, ağaçlarını yapılandırdığımız bölüm açılmadı. O yüzden dağlık mı tepelik mi olduğumuz yer tam göremiyoruz. Onu görebilmek için şurada bir yerimiz daha vardı. Şöyle üçgen bir training heights, yüksekliği gösterme alanı vardı. Oraya basacağım, orayı da göremiyorum. Şurada outside connection, özel olarak imara açtığımız yerlerin, bu endüstri olabilir, bu mağazalar olabilir. Bunların ne amaçla yapıldığını görebildiğimiz bir yer var. Outside connections. Şimdi buraya bakıyorum. Bakın, rastgele binalar yapıyorlar demiştim ya size. Rastgele binalar yapıyorlar. Görüyorsunuz, yeşiller neymiş biliyor musunuz? Yeşiller odunculuk işçiliği, marangozluk işçiliği yerler. Bakın burada, bunlar marangozcularmış. Abi diyor, ben diyor marangozculuk işçiliği yapıyorum, ağaç işçiliği yapıyorum diyor. Bunlar o fabrikalar. Özel işletme yalnız. Ben ilgilenemiyorum bunlarla. Kafalarına göre değiştirebilirler her an. Şu turuncular agriculture. Yani bunlara dışarıdan meyve sebze geliyor büyük ihtimal. O meyveleri, sebzeleri kendileri fabrikada işliyorlar. İşte atıyorum meyve suyu yapıyorlar. İşte atıyorum konserve yapıyorlar. Bilmem ne. Agriculture products diyor. Yani çiftçilik üretimi. Ama bunlar özel işletme. Ben bunların kim olduğuna, ne yapacağını karışamıyorum maalesef. Onlar kafalarına göre ayarlıyor. Ben sadece alanı belirliyorum. Onlar onu yapıyor. Mail yok. Bakın dikkat edin. Yani posta, iletişim ya da kolileme, bir şeyleri paketleme gibi bir bölüm yok şu an. Bir de lacivert bölgeler görüyorsunuz değil mi? O lacivert bölgelerde petrol üretim bölgeleri. Bunlar da petrol hizmetleri yapıyor. Artık benzin mi üretiyor? Yağ mı üretiyor? Araba yağı mı üretiyor? Asfalt mı üretiyor? Ne yapıyorsa artık onu yapıyor. Çıkan petrolü değiştiren, daha doğrusu ham maddeyi büyük ihtimal dışarıdan alıyoruz şu an. Nereden geliyor? Evet, dışarıdan geliyor bakın. Hep dışarı gidiyor, dışarıdan geliyor. Ham madde dışarıdan geldiği için dışarıdan gelen ham maddeyi kullanıyorlar. Özel işletmede ben onların ne aldığını, ne ettiğine karışamıyorum. Yani onlar ham maddeyi kendi alıyor, kendi üretiyor, kendi bize pişirip veriyor. Ve marketlerimize geliyor. Marketlerimizdekiler de ne yapıyor? Bunları dağıtıyor bakın. Goods, yani satış bölümü satıyor, satıcılık yapıyor. Bu şekilde devir daim sağlanıyor. Renksiz olanları anlayamadım. Şurada renksiz olanlar var bakın. Depo da olabilir onlar ha. Depo, malzeme deposu falan da olabilir. Yani depoculuk yapıyor olabilirler. Yani atıyorum ham maddeyi onlar depoluyor, diğer üreticilere gönderiyor. Artık bu petrol deposu da olabilir, bu odun, kereste deposu da olabilir. Depoculuk yapıyor olabilirler. Meyve sebze deposu da olabilir. Her neyse, biz fabrikaları iyi yapmışız. Şu an istek yok. Fabrikada konusunda istek yok ama ticaret alanı için istek var. Koyduk. Bakalım. Evet, gelişiyorlar. Şurası gelişmesi lazım. Şuraya bak, konmuş hemen bir tane. Ticari bölgelerimiz artıyor. Evet. Shopping. Yine bir mağaza. Harika. Böyle mahallenin içerisine doğru küçük küçük mağazacıklar aslında mantıklı. Evet. Vergiyi artık kıs çığlıkları başladı. Vergiyi kıs çığlıkları başladı. Çok fazla vergi alıyorsun, kıs şunu diyorlar. Fabrikalardan var mı? Evet, fabrikalar da çığlık atmaya başladı. Mağazalardan çığlık var mı? Mağaza şu an mağazalardan çığlık yok. Tamam, mağazayı ellemeyelim. Onlar çığlık verene kadar. Şimdi bu gariplerinkini kısalım. Bakın 16'ya düşürsem gene çığlıklar devam edecek. Evet, kesilmedi. 15'e düşürsem yine çığlıklar artmaya devam ediyor. 14'e düşürürsem sanırım miyavlamaları bitecek. Bakalım. Evet. 14. %14. Bu kim? Evet. İçki satıcısı vergiyi çok koyuyorsun demeye başladı. Onu da 14'e düşürüyoruz. Onun da çığlığı bitiyor. Evet, 14. %14'lük vergi alıyoruz. En yüksek oranından, alabildiğimiz en yüksek orandan vergi almaya çalışıyoruz ki şu an
değirmeni kendimiz döndürmeye çalışıyoruz. Yani dışarıdan devletin bankasına borçlanmadan olabildiğince kendimiz geçineceğiz. Olabildiğince kendimiz şehrimizi büyüteceğiz. Evet. Peki ben ne demiştim? Burayı bulvarlaştıracağız demiştim değil mi? Bulvarlaştıralım. Şimdi ileride gözümüze batmasın o. Ne vardı ya burada deyip de patır patır buraya bina dikersem şimdi ortada kalmayalım. Evet bakın binamızı bulvarlaştırdık. Görüyor musunuz? Büyütüyoruz. Basıyoruz, büyütüyoruz. Basıyoruz, büyütüyoruz. Basıyoruz, büyütüyoruz. Bakın çok yakışıklı bir ikinci bulvar yolumuz oldu. Şurada da bu yol, ben size söyleyeyim, bu bulvarımızı gövdemizin devamı haline getirebiliriz. Yani buraya kök demiştik ya, otoban girişine kök. O kökün devamı, hani bizim bitkilerimizde üstündeki kambiyum var ya, gittikçe büyümesini sağlıyor, böyle uzuyor yukarıya doğru. Onun gibi bir kambiyum bölmesi gibi düşünebiliriz bu yolu. Burayı otoban yollarına dönüştürüp uzatıp şuraya doğru ilerletebiliriz şehrimizi. Ama yapraklarımızın bulunduğu bölgeler kafi. Şurası da bir dal haline gelebilir. Burası da bir otoban haline gelebilir bu arada. Çünkü şuraya doğru da uzayabiliriz. Bilmiyorum. Uzamayabiliriz. Ama bizim kesinlikle şuraya uzayacağımız kesin. Çünkü amacım deniz yolunu açmak. Gemilere gideceğiz. Gemilere giden yolda otobana yol açmamız lazım. Ki otobandan geliş gidiş daha hızlı olsun. Turistler oradan daha rahat geliş gidiş yapabilsin otoban üzerinden. Şehir içerisine giriş çıkışlar daha dinamik olabilsin. Şuradan da bir otoban salabiliriz. Bakın şöyle bir otoban salabiliriz. Çünkü sanki şuralarda bir tren yolu gördüm. O tren yolunu da buradan açarsak otobanın bağlı olduğu bir tren bölümü, tren yolcularının geliş bölümü yine otoban üzerinden rahatlıkla şehre giriş çıkışını rahat sağlar ve böylelikle şehrimizin dinamiğini sağlar. Şehrin dışına da doğru giden turistlerin bizim tren yolumuzdan, bizim tren durağımızdan, bu şehirden artık nereye gitmek istiyorsa gitmesini sağlar. Yani biz her türlü başka şehirlere denizden ve demir yolundan gelen turistleri de başka şehirlere gönderen bir akım yaratabiliriz. Bu yönden de otobanı tren yoluna ve deniz yoluna göndermemiz şart. Ama yaprak dizaynımız devam ediyor, yani o şekilde gideceğiz. Bu otobanı, otoban diyorum, bu bulvarı en fazla üçlü geliş gidişi olan bir daha geniş bir bulvara dönüştürebiliriz belki. Onun dışında çok da genişletmemize gerek yok. Ama bunu otobana çevireceğiz. Bu belli. O yüzden şöyle bir bakayım. Şuralara çok yanaştırmayayım evleri. Buradan çiftli otoban yol geçişi yapacağız ve o şekilde devam ettireceğiz. Evet. Bu yolların dikkat ettiyseniz yaya yolları var ve bu insanlar yaya olarak bir yerlere gidebiliyor. Bakın şurada bu yaya cihazımızın nereye gittiğini görebiliyoruz. Bakın nereye gidiyormuş? Şuraya gidiyormuş. Mağazaya gidiyormuş. Ben size demiştim ki bir yolun içerisinde kimlerin nereye gittiğini görebilmek için oraya tıklıyoruz ve oradaki insanların nereye gittiğini görüyoruz. Bakın bulvar yolları. Bakın fabrikadaki yollar nereye gidiyormuş? Bu şekilde buralara gidiyormuş. Buradan dışarıdan gelen ham maddenin kamyonları buraya geliyormuş. Şu bizim çöpümüz, bakın çöp kamyonumuz, bakın buradan takip edebiliyoruz. Roteis sayesinde kimlerin nereye gittiğini görebiliyoruz. Bakın çalışanların, ev sahiplerinin nerelere gittiğini bile görebiliriz. Junction'dan da ne yapabiliyoruz? Yolların trafiklerini görebiliyoruz. Bakalım yolların trafik ışıklarını kapatsak fena olmaz. Şu an için çok böyle yoğun bir trafiğimiz yok. Ben olabildiğince de trafik ışığına boğmamak istiyorum şehir yollarını. İnsanlar kendileri aksın ama yolların dizaynı da insanların akışına uygun olsun. Hani insanlar ona göre rahatlıkla akış yapabilsin. Trafik ışıklarına maruz kalmadan da gidebilsin diye bunu ayarlamaya çalışacağım. Yaprak dizaynımızın da bunu sağlayabileceğine inanıyorum. Evet. Şu an akşam oldu. Bakıyoruz. Akşam görüntüleri görüyorsunuz. DLC ile gelen görüntüler bunlar. Ayı görüyorsunuz. Dolunay. Şimdi ne demiştik? Bulvarımızı yaptık. Evet, bulvarımızı yaptık. Elimden geldiğince çok
boğmamaya çalışacağım. Bu ilk bölümleri bu yüzden anlata anlata gittiğim için böyle biraz boğulmuş gibi oldum. Şuradan bir giriş yapalım. Hatta bu girişi şöyle birbirine bağlayabiliriz. Evet. Merak etme, zararda değiliz. Bu yolu şöyle biraz uzatasım var. Evet. Bu yolu da biraz şöyle uzatıp bağlayayım mı? Yok ya. Bağlamayacağım. Cık. Kolaylık. Evet. İnsancıklarımızın arazilerini biraz küçültmüşüz. Bulvar yapınca. Görüyorsunuz. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bunlar kopacak çünkü. Bakayım. Bu ev gidecek. Görüyor musunuz? Bu ev gidecek. Gidecek. Bak. Aksiyon patladı. Yeni şekilleşmeler olduğu için yollarda. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada şöyle yerlerimizi belirledik. Şöyle kasabamızın küçük küçük yeni açtığımız dallarına şöyle bölümlerimizi belirledik. Burada ufak ufak yerler belirledik. Bakın şöyle, şöyle, şöyle. Şurada bir şeyimiz olsun, dükkanımız olsun, şuralar olsun, şuralar olsun. Bu bölümü de burada bitireceğim. Çok az. Nüfusumuz genişleyince zaten kasabamız ben artıyorum, yükseliyorum diyecek ve bu bölümü de böyle kapatmış olacağım. Şuraları belirleyelim. Evet. Bakalım nasıl büyüyecekler. Bir görelim. Akşam vakti nasıl geliştiğini de göremiyoruz. Evet. Şurayı da bir bulvarlaştıralım artık. Önümüzü görelim. Değil mi? Bakın buralar patladı. Neden? Yol genişlettiğimiz için dizayn değişti. Burası biraz bozuldu gibi oldu. Şöyle değişti. Şuradaki dükkanları belirliyoruz. Şuraya artık fabrikayı rahat rahat yapabiliriz. Şurayı da şekillendirelim. Şunu merak ediyorum. 2 bölmeli bir fabrika olabilir mi acaba? Fabrika alanı, depo olabilir belki. Evet, güzel. Şöyle. Şu şekilde binamızın, fabrikalarımızın alanlarında belirleyelim. Evet, paramız kalmadı. Olsun. Devam ediyoruz. Bakın burada altyapı isteği başladı. Evet.
yerden sonra elektrik isteği de başladı. Neden? Çünkü biz ne yapmıştık? Elektrik ve suyu minimum düzeye indirdiğimiz için elektriğin ihtiyacı az, suyun da ihtiyacı az idi. Ama artık elektrik ihtiyacı arttı. O zaman elektriğin artık bir miktar daha hizmetini arttırabiliriz. %70 daha fazla elektrik üretimi arttırıyoruz. Tabii ki bu da bize birazcık maliyeti arttıracak. Bakıyoruz. Evet. En azından elektrik ihtiyacı karşılandı. Suda bir sıkıntı yok. %50'lik performans bile suyumuzu iyi sağlamamızı sağlıyor. Güzel. Şurayı şöyle birazcık altyapısını artık şekillendirebiliriz. Yani evet, planım şu. Fabrika bölümünü şöyle biraz arttırmayı düşünüyorum. Buradaki yolu şöyle düşünmüştüm ama aklıma sonradan şu geldi. Ya biz burayı genişletip otoban yaparsak şöyle, o zaman şuraların çok bir anlamı kalmayacak. Sonradan vazgeçtim ve hepsini şimdi yıkıyorum. Şöyle bir yol, otoban yolu gidebilir. O yüzden biz şöyle arttırmaya devam edelim fabrika yollarımızın. Şurayı şöyle biraz genişletelim. Altyapıyı şuradan genişletelim. Evet. Biraz para kazanalım ufaktan. Evet, güzel. Şimdi buraları biraz daha genişletelim. Bakın, ses ve gürültüden rahatsız olan fabrika. Var mıymış? Varmış. Evet, şöyle şehrimizin genel durumuna bakacak olursak çok acayip göç istiyor. Şehir insan göçü istiyor. O yüzden şurası da böyle ilerleyebilir belki diyerek şurayı da bulvarlaştıracağım. Yolumuzu şöyle biraz büyütelim. Ve en son dediğim gibi trafik lambası olursa o kısımların trafik lambalarını kapatacağım ki trafik rahatlıkla aksın. Evet. Biraz daha yollarımızı ilerletelim. Şöyle. 2160 money istiyor. Citizens parası istiyor. Birazcık da şu an olabildiğince yolumuzu genişletmeye çalışıyorum. Abarta yapıyorum çünkü artık biraz daha rahat davranabiliyorum. Evet. Okulumuzun noktaları belli oluyor. Bakın, üniversite, okul, bunların noktaları sanki böyle arazinin yapısı da ben buraya yerleşebilirim edasında duruyor. Birazcık oraya göre davranacağım. Bakın, park bölümü komple kendini belli etti ya da insanlara feribot yaparsak mesela feribot yeri sanki belli gibi böyle. Değil mi? Feribotla gidiş gelişleri yapabiliriz. Park yeri yapabiliriz. Burayı şöyle geniş bir park yeri yapabiliriz. Neden olmasın? O zaman şuraya yüklenelim. Şöyle basit yollar. Burayı ellemeyeceğim ya. Evet, burayı ellemeyeceğim. Bakalım gidişata göre. Şurayı şekillendirebiliriz. Burayı kullanabilirim.
Hatta birazcık daha köy yolunu uzatalım. 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 Evet, güzel. Biraz daha şurayı da uzatabiliriz. Şöyle. Ha, güzel. Tamam. Evet. Şuraya şöyle bir geçiş market, büyük market. Şuraya da bir market yapabiliriz. Geriye kalan full evle doldurabiliriz. Şöyle. Şöyle. Şöyle villalarımız. Ya da şöyle de olabilir. Şöyle. Şöyle. Güzel. Okul hizmeti buraya ulaşabilecek mi bilmiyorum ama şuralara yine bir okul yapılabilir. Şuraya şöyle villalarımızı ekleyelim. Şurası şöyle bir köy, şöyle bir yol, küçük evler. Şöyle 2 kareli evler de olabilir. Şöyle bir burada bir yaya geçiş yapalım. Rahat geçiş. Hatta olsun. Şöyle bir şey olabilir. Evet. Şurada bir aklıma ne geldi? Metro için de böyle köy içlerinin tam mahallelerin ortalarında metro geçişleri oluşturabiliriz aslında. Fena olmaz. Tamam. Bana güzel fikir gibi geldi. Şurası şöyle yapmış. Yani şurayı kullanmıyor. Bu arazinin hiçbir anlamı kalmamış. Şunu şöyle yapabiliriz. Evet, ufak düzenlemeler yapıyorum. Buraya yaya yollarının da geçiş yapabileceği şekilde şöyle evleri açıyorum. Bu şehrin planlamacısı sizsiniz. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben yaya yollarının da çok üzerine duruyorum. Bakın burada altyapı eksikliği var. Kesinlikle bu konuda çığlık atacaklar. Evet. Hemen altyapımızı yerleştirelim. Tabii ki bir şey daha var. Elektriği alamadılar. O zaman şuraya bir büyük market gibi bir şey yapalım. Bu marketler bize bir şeyler sağlayabilir belki. Şu market, bu market birbirine elektrik sağlayabilir mi acaba? Şu markette kendini bir gösterse bir olsa, bak inatla oraya market kurulmuyor. Marketi belirledik derken evet, şehrimiz büyüdü. Bir sonraki bölümde artık Ward Village, yani biraz daha böyle güçlü bir köyümüzü, kasabamızı artık nereye doğru götürüyoruz? Tiny Town'a doğru götürüyoruz. Bir sonraki bölümde şehrimizi biraz daha Tiny Town yapmaya gidelim. Yeni bölümler açılacak orada da, böyle otobanlar falan açılacak. Şu an ne açıldı? İtfaiye açıldı, polis açıldı. İtfaiye ve polis servisi açıldı. Endüstri kısmında da belediye endüstrisi için
belediye endüstrisi için kereste endüstrisi, belediye endüstrisi ve agriculture, tarım belediye endüstrisi açıldı. 2 endüstri açıldı ve bunları göreceğiz. Ve yeni bir alan belirleme politikası geldi. Alanlara böleceğiz mahallelerimizi. O mahallelere isimler vereceğiz. Ve o mahallelerde yaşayan insanların düzeylerini, ne kadar vergi verdiklerini, her şeylerini artık mahalle mahalle görebileceğiz, bölebileceğiz. Hatta endüstriyi bile mahalle mahalle bölerek oradaki özelleşen fabrikalara hayır artık buradan sonra kendiniz kafanıza göre özelleşmiş fabrikalar yapamazsınız. Benim belirlediğim alanda işte Kereste Mahallesi endüstrisi alanı olacak. Şurası işte hani şeyler vardır ya, endüstri şehirleri, alanları. İşte otomotiv sanayi belirliyorsun, kereste sanayi belirliyorsun. Böyle mahalleler belirliyorsun. O mahalledeki özelleşmiş sanayiler bile sadece o endüstriyi yapabiliyor. Artık bu şekilde endüstri mahalleleri bile oluşturabileceğiz. Bir sonraki bölümde mahalleleştirmeye gidiyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler dilerim.